Bir zamanlar Dünya Kupası'nın bölüm son canavarıydı. Ama artık Dünya Kupası'na bir daha asla katılamayacak. Dünya Kupası'nın kayıp ülkeleri bölüm 1. Sovyetler Birliği 1958 yılında ilk kez Dünya Kupası sahnesindeydi ve daha ilk yıllarından itibaren dünyanın en korkulan milli takımlarından biri olarak görülüyorlardı. 1960 yılında ilk Avrupa şampiyonu oldular. 1966 Dünya Kupası'nda ise yarı finale kadar yükselerek turnuvayı 4. sırada tamamladılar. Kalelerinde Ballon d'Or kazanan tek kaleci Lev Yashin vardı. Ama Sovyetler Birliği'nin gücü sadece Rus futbolundan gelmiyordu. Özellikle 1980'lerde takımın omurgasını Valeri Lavonsky yönetimindeki Dinamo Kiev'de yetişen Ukraynalı futbolcular oluşturuyordu. Hatta bu yüzden bazıları bu takımı Sovyetler Birliği'nden çok Dinamo Kiev'in milli takım versiyonu gibi görüyordu. Ama bu aynı zamanda bir gerçeği de gösteriyordu. Sovyet futbolunun eski gücü artık tek bir dev sistemden değil, belirli bölgelerin ve kulüplerin omuzlarından geliyordu ve ülke dağılmaya yaklaştıkça o korkutucu Sovyet kimliği de sahada eskisi kadar güçlü görülmemeye başladı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya, Ukrayna ve diğer bağımsız ülkeler kendi milli takımlarını kurdu ve Dünya Kupası'nın en güçlü takımlarından biri tarihin tozlu sayfalarında kaldı. Bu ülke dağıldı ama geride bıraktığı futbol mirası yaşamaya devam etti. Dünya Kupası'nın kayıp ülkeleri bölüm 2. Yugoslavya Dünya Kupası'na tam 8 kez katıldı. İlk kez 1930'da sahne aldı. Üstelik ilk Dünya Kupası'na yarı finale kadar yükselerek tüm dikkatleri üzerine çekti. 1962'de ise bu başarıyı bir kez daha tekrarladı. Yıllar boyunca katıldığı turnuvalarda dünyanın en güçlü takımlarına bile zor anlar yaşattı. Teknik becerileri, yaratıcı futbol anlayışı ve yetiştirdiği yıldız oyuncular sayesinde Balkanların rüya takımı haline geldi. 1990 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldiler. Ancak Arjantin'e penaltılarla elendiler. Birçok futbol otoritesi o kadronun önünde uzun yıllar sürecek büyük başarılar olduğuna inanıyordu. Fakat tarih farklı bir hikaye yazdı. Ülke dağılmadan önce bile gerilim futbol sahalarına taşınmıştı. 1990 Maksimir Stadı'nda oynanması planlanan Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız maçı çıkan olaylarla tarihe geçti. Bu olay yaklaşan iç savaşın en güçlü sembollerinden biri olarak görülür. Çok geçmeden Yugoslavya parçalandı. Önce Slovenya ve Hırvatistan, ardından Bosna Hersek ve Makedonya bağımsızlığını ilan etti. Geriye ise yalnızca Sırbistan, Karadağ kaldı. Ama onlar için de huzurlu günler uzun sürmeyecekti. Bu ülke dağılmak için Dünya Kupası'nın bitmesini bekledi. Dünya Kupası'nın kayıp ülkeleri bölüm 2,5. Yugoslavya dağıldığında onun mirasını Sırbistan Karadağ devraldı. İlk yıllarında Federal Yugoslavya Cumhuriyeti adını kullanmaya devam etseler de 2003 yılında Sırbistan Karadağ adını aldılar. Yugoslavya'nın devamı olduklarını göstermek için komünist dönem öncesi kullanılan Yugoslavya bayrağını benimsediler. Aynı şekilde futbolda da Yugoslavya'nın mirasını taşımaya devam ettiler. 2006 Dünya Kupası elemelerinde İspanya'nın da bulunduğu grubu lider tamamladılar. Üstelik 10 maç boyunca kalelerinde sadece bir gol gördüler. Ancak Dünya Kupası başlamadan kısa bir süre önce Karadağ bağımsızlığını ilan etti. Buna rağmen FIFA elemeleri birlikte geçirdikleri için turnuvayı Sırbistan Karadağ adıyla tamamlamalarına izin verdi. Turnuva sona erdiğinde ise milli takım da tarihe karıştı. Sırbistan Karadağ'ın dağılmasının ardından eski Yugoslavya milli takımının birçok oyuncusu kendi ülkelerinin milli takımında forma giymeye başladı. Ancak bazı futbolcular için milli takım değişimi tek bir ülkeyle sınırlı kalmadı. Bunlardan biri de Dejan Stankovic'ti. Önce Yugoslavya forması giydi. Ardından Sırbistan Karadağ adına mücadele etti. Ve son olarak Sırbistan milli takımının formasını taşıdı. Böylece 3 farklı milli takım adı altında forma giyen ilk futbolcu olarak futbol tarihine geçti. Dünya Kupası'nın en sert ve en centilmen takımıydı. Dünya Kupası'nın kayıp ülkeleri bölüm 3. Çekoslovakya Dünya Kupası tarihinin en güçlü takımlarından biriydi. Tam 8 kez turnuvaya katıldı ve 2 kez finale kadar yükseldi. İlk büyük başarılarını 1934 Dünya Kupası'nda yaşadılar. Finalde ev sahibi İtalya ile karşılaştılar. Antonio Pucci'nin golüyle öne geçtilerdi. Raymond Orsi skoru eşitledi. Maç uzatmalara gitti. Angelo Scriviano'nun golü İtalya'yı 2-1'lik galibiyete taşıdı. Çekoslovakya ilk Dünya Kupası'nda kupayı uzatmalarda kaybetti. Buna rağmen Oldrich Niyetli attığı 5 golle turnuvanın gol kralı oldu. 1962'de ise bir kez daha finale çıktılar. Rakip Garincha, Amarildo, Vava ve Zagallo gibi yıldızlara sahip son dünya şampiyonu Brezilya'ydı. Çekoslovakya Josef Massapust'un golüyle öne geçti. Ancak Amarildo skoru eşitledi. Zito Brezilya'yı öne geçirdi ve Vava'nın golüyle Brezilya maçı 3-1 kazanarak üst üste 2. Dünya Kupası şampiyonluğunu ilan etti. Çekoslovakya ise ikinci kez dünya ikincisi oldu. Ama onları unutulmaz yapan sadece finaller değildi. 1938 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadıkları çeyrek final tarihe Bordog Savaşı olarak geçti. Maçta 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Efsane golcü Oldrich Niyetli'nin bacağı, kaleci Francisek Palinska'nın ise kolu kırıldı. 2 gün sonraki tekrar maçına ise sakatlıklar nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıp turnuvaya veda ettiler. Ancak aynı takım 1962 Dünya Kupası'nın grup aşamasında centilmenliğiyle de hafızaları kazındı. Brezilya karşısında Pele sakatlanınca Çekoslovak futbolcular ona baskı yapmayı reddetti. O gün futbolun sadece kazanmak olmadığını tüm dünyaya gösterdiler. 1993 yılında Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. Ancak bu ayrılık dönemin diğer dağılma süreçlerinin aksine tek bir kurşun bile atılmadan gerçekleşti. Bu yüzden Çekoslovakya'nın dağılması tarihe kadife boşanma olarak geçti. FIFA ise Çekoslovakya'nın Dünya Kupası mirasını Çek Cumhuriyeti'ne devretti. Ancak o günden sonra ne Çek Cumhuriyeti ne de Slovakya, Çekoslovakya'nın ulaştığı 2 Dünya Kupası finaline yaklaşabildi. Bir zamanlar Dünya Kupası'nın en sert maçına çıkan, başka bir gün ise centilmenliğiyle tüm dünyaya örnek olan bu ülke artık haritada yok. Ama futbol tarihindeki yeri hala unutulmadı. Hep Batı'nın gölgesine kaldılar. Sonunda kendi sahnelerinde onları yendiler. Dünya Kupası'nın kayıp ülkeleri bölüm 4. Almanya ikiye bölündüğünde futbol da ikiye bölündü.
bölündü. Batı Almanya kısa sürede dünyanın en güçlü milli takımlarından biri haline geldi. Kadrosunda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier ve Paul Breitner gibi futbol efsaneleri vardı. Doğu Almanya'nın ise uluslararası turnuvalarda neredeyse hiç tecrübesi yoktu. Avrupa Şampiyonası'na hiçbir zaman katılamadılar. Dünya Kupası'na ise sadece bir kez gidebildiler. Üstelik o turnuva 1974'te sürekli karşılaştırıldıkları Batı Almanya'da düzenleniyordu. Doğu Almanya ilk maçında Avustralya'yı 2-0 yendi. Ardından Şili ile 1-1 berabere kaldı. Grubun son maçında ise karşılarında Batı Almanya vardı. Kağıt üzerinde her şey Batı Almanya'nın lehineydi. Ama 70. dakikada Jürgen Sperwasser sahneye çıktı. Sperwasser'in golüyle Doğu Almanya Gerd Müller gibi yıldızların bulunduğu Batı Almanya'yı 1-0 mağlup etti. Böylece Doğu Almanya grubu Batı Almanya'nın önünde lider tamamladı. Ancak o dönem Dünya Kupası bugünkü gibi eleme maçlarıyla devam etmiyordu. İlk gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, 4'er takımla iki yeni gruba ayrılıyordu. Doğu Almanya ilk grubunu lider tamamladığı için ikinci turda Hollanda, Brezilya ve Arjantin'in bulunduğu çok daha zorlu bir gruba düştü. Batı Almanya ise Polonya, İsveç ve Yugoslavya ile eşleşti. Doğu Almanya ikinci turu geçemedi. Batı Almanya ise yoluna devam ederek turnuvanın sonunda Dünya Kupası'nı kazandı. Franz Beckenbauer daha sonra Sperwasser'in golü için şunları söyledi. Sperwasser'in golü bizi uyandırdı. Yoksa asla dünya şampiyonu olamazdık. Yani Doğu Almanya'nın en büyük futbol zaferi farkında olmadan Batı Almanya'nın şampiyonluğunu hazırlamıştı. Doğu Almanya maçı kaybetseydi muhtemelen kimse şaşırmayacaktı. Yıllar sonra da kimse bu maçı hatırlamayacaktı. Ama kaybeden Batı Almanya olunca futbol tarihi bu sonucu onları hiç unutturmadı. Bir insanın başka bir insan yerine kendini koyabilmesidir. Nasıl oluyormuş? Anladın mı? Amına kodumun çocuğu. 1990'da iki Almanya birleşti ve Doğu Almanya milli takımı tarihe karıştı. Doğu Almanya yalnızca bir kez Dünya Kupası'na katıldı. Kupayı kazanamadı ama o tek turnuvada dünya şampiyonu olacak Batı Almanya'yı yendi. Bugün Doğu Almanya diye bir ülke yok ama Jürgen Sperwasser'in o golü hala tarihte duruyor. Dünya Kupası'na tek bir eleme maçı bile oynamadan katıldılar ve Dünya Kupası tarihinin ilk Asya temsilcisi oldular. Dünya Kupası'nın kayıp ülkeleri bölüm 5. Bugünkü Endonezya 1938 yılında Hollanda Doğu Hint Adaları adıyla Hollanda'ya bağlı bir koloniydi. Ancak o dönem Dünya Kupası bugün milyarlarca insanın takip ettiği dev organizasyondan oldukça farklıydı. Turnuva henüz yeni düzenleniyordu. Kıtalar arasında ulaşım son derece pahalı ve zahmetliydi. Üstelik dünya savaşların ve siyasi krizlerin gölgesindeydi. Bu yüzden birçok ülke Dünya Kupası'na hiç başvurmuyor veya son anda turnuvadan çekiliyordu. İspanya devam eden iç savaş nedeniyle katılmadı. Avusturya Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına rağmen Almanya tarafından ihlak edilince turnuvaya gidemedi. Amerika kıtasından çok sayıda ülke de Avrupa'da düzenlenen organizasyona katılmaktan vazgeçti. Hollanda Doğu Hint Adaları'nın Asya elemelerindeki tek rakibi ise Japonya'ydı. Fakat Japonya Çin'i işgal etmesinin ardından Dünya Kupası elemelerinden çekildi. Böylece Hollanda Doğu Hint Adaları sahaya çıkmadan Asya elemelerini geçti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile bir eleme maçı oynamaları planlandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri turnuvadan çekilince bu karşılaşmada oynanmadı. Böylece tek bir eleme maçına bile çıkmadan 1938 Dünya Kupası'na katıldılar. Aslında Dünya Kupası biletini onlar kazanmadı. Dünyada yaşanan olaylar bu bileti onlara verdi. Fransa'ya uzun bir deniz yolculuğunun ardından ulaştılar. Takımın büyük bölümü profesyonel futbolcu değildi. Kadrolarında yer alan Endonezyalılar, Çin kökenli oyuncular ve Hollandalı futbolcularla birlikte oynuyorlardı. Takım kaptanı Acem Navir ise bir doktordu ve sahaya gözlükleriyle çıkıyordu. Turnuva ilk maçtan itibaren doğrudan eleme sistemiyle oynanıyordu. Hollanda Doğu Hint Adaları ilk turda dönemin en güçlü takımlarından Macaristan ile karşılaştı. Maçı 6-0 kaybettiler. Üstelik maçta bir kez topu ağlara göndermeyi başardılar. Ancak Isak Batshuayi'nin attığı gol offside nedeniyle iptal edildi. Macaristan daha sonra turnuvanın finaline kadar yükselirken Hollanda Doğu Hint Adaları'nın Dünya Kupası yolculuğu yalnızca 90 dakika sürdü. Yıllar sonra Endonezya bağımsızlığını kazandı ve Hollanda Doğu Hint Adaları tarihe karıştı. Endonezya ise 1938'den bu yana bir daha Dünya Kupası'na katılamadı.